Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bu bölümde Erica McKenzie'nin yaşadığı deneyimle birlikteyiz. Erica, uzun yıllar boyunca uyum sağlayamadığı hissiyle yaşamıştır. Bu his gittikçe büyümüş, başkalarını memnun etmek için elinden gelen her şeyi yapmış ve kendisini bu hissi değiştirmek için sürekli bir çaba içinde bulmuştur. Bu, yeterince iyi olmama veya uyum sağlama çabası sonucunda başkalarının onu beğenmesi veya arkadaş gruplarına kabul edilmesi için bedenini değiştirmeye çalışmış, 12 yaşında bulimia ile yaşamaya başlamıştır. 22 yaşından itibaren 9 yıl boyunca herkesten gizli olarak kullandığı ve bağımlı hale geldiği narkotik diyet hapı nedeniyle nöronları düzgün çalışmamış ve organları iflas etmiş, sonucunda ölüme yakın deneyim yaşamıştır. Bu deneyimde hayatını gözden geçirme sırasında Tanrı'nın gözünde neyin önemli olduğunu anlamış, Tanrı'nın insanlara verdiği hediyeleri ve dünyadayken Tanrı ile bağ kuramayan ruhlara olacakları görmüş, cehennemin kıyısında adını verdiği bir deneyim yaşamıştır. Erica, bu deneyim ve öğrendikleriyle ilgili Dying to Fit In, Uyum Uğruna Ölmek adlı bir kitap yazmış, konferanslarda konuşmacı olarak yer almış, 11 Temmuz 2017 tarihinde Doktor Oz Show'a katılmış ve ayrıca birçok radyo ve YouTube kanalına röportaj vermiştir. Kendi adına açtığı web sitesi üzerinden çalışmalarını paylaşmakta, insanlarla iletişim kurmakta ve benzer deneyim yaşayanlara destek vermektedir. Erica'nın hikayesi şöyle başlıyor. Erica aslında kilolu değildi. Ancak 12 yaşından itibaren dış görünüşüyle ilgili güvensizlikler hissetmeye başladı ve toplumda kabul gören güzellik kriterlerine uyum sağlama baskısı hissetti. Bu baskının sonucunda bulimia gelişti ve 12 yıl boyunca bu hastalıkla mücadele etti. Evlendi ve 2 çocuk sahibi oldu. Hemşire olarak çalışıyordu. Bu dönemde hala kendisini şişman olarak görüyordu ve bağımlılık yapan narkotik bir diyet hapı kullanmaktaydı. Doktor gözetiminde ve belli bir süre kullanılması gereken bu hapı tam 9 yıl kullandı. Hapı sorgusuz, sualsiz kendisine sağlayacak bir doktor da buldu ve aslında çoktan bağımlı olmuştu. Hapın yan etkisi yemek yememek ve uyuyamamaktı ve bu etkileri çok ciddi şekilde yaşadı. Sinir sistemi çökme noktasına geldi. Otururken veya uyurken bedeni nefes almayı unutuyordu, ancak zıplama hareketi yaparak sinir sistemini tekrar uyarabiliyordu. Ve en önemlisi, bu bağımlılığını ve gelişen sağlık sorunlarını utancından ve yargılanma endişesinden dolayı kocasından sakladı. 31 yaşındaydı. Çocukları ise 3 ve 6 yaşlarındaydı. Çok zor bir gece geçirmişti ve ne yaparsa yapsın işe yaramamıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan kocası çok endişelendi. Çocuklardan uzakta dinlenmesi ve uyuması için ona sokağın aşağısındaki otele gitmesini önerdi. Erica, utanç ve mahcubiyet duyguları yüzünden gerçeği söyleyemedi ve onu hastaneye götürmesini istemek yerine otele gitti. Arabasını zorlukla park etti ve odasına çıktı. Nefes alamıyordu. Bir anda panik duygusuyla ayakkabılarını, alyansını, kimliğini, araba anahtarlarını almadan odadan fırladı. Otoparkta bir araç onu ezmek üzereyken durdu ve arabadan çıkan adam yardım etmek için yanına geldi. Adamın bozuk bir İngilizcesi vardı ve birbirlerini anlayamadılar. Ona hastaneye gitmek istediğini anlatamadı. Ancak araba koltuğunda İncil'i gördü ve bunun adamla gitmesi için Tanrı'dan bir işaret olduğunu düşünerek arabasına bindi. Adam dil bilmediği için Erica'yı kendi kilisesine götürdü. Papaz Erica'yı arabadan kiliseye kadar taşıdı. İsmini sordu, ancak Erica ismini hatırlayamadı. Papaz ölmek üzere olduğunu anladı.
"Tanrı'ya inanıyor musun?" diye sordu. Erika son nefesiyle "Tanrı'ya inanıyorum." dedi ve yere yığıldı. O anda bedenini terk etti. İlk kez gerçekten nefes alabildiğini hissetti. Yerdekinin kendi bedeni olduğunu anlamıştı, ancak o bedene hiçbir bağlılık hissetmiyor, geri dönmek istemiyordu. Sağ tarafında bir melek hissetti. Ancak o kadar güçlü bir varlıktı ki ona bakamıyordu. Yani onu göremedi. Melek onu ışık dolu bir tünele çekti ve hızla ilerlediler. Tek hissettiği sevgi ve eve gidiyor olduğuydu. Zaman çok farklıydı. O tünelde mutlu bir şekilde yıllarca seyahat etti. Sonunda tüm galaksiyi görebildiği bir yere geldi. Çok daha güçlü bir enerji yayılıyordu. Yine göremedi. Ancak bu enerjinin Tanrı olduğunu hissetti. Bir anda hayatını seyretmeye başladı. İlk doğduğu günden itibaren hayatının tüm dönüm noktalarını gördü. 31 yılın her günün tekrar yaşadı. Son günlerine yaklaştıkça dini inancı gereği yargılanacağından, günahları yüzünden cehenneme gideceğinden korktu, ancak ona sadece çocukluğunda ve bir hemşire olarak yetişkinliğinde yaptığı iyi şeyler gösterildi. Tanrı'dan sadece sevgi ve anlayış hissetti. Hataları ve günahları gösterilmedi. Nedenini anlayamamıştı. Sonra önünde neredeyse bir araba boyutunda devasa bir gözlük belirdi. Takması gerektiğini biliyordu. Hayatını yeniden ancak Tanrı'nın gözünden izliyor, onun için önemli olan şeyleri görüyordu. Hepsinin ortak özelliği sevgiydi. Huzur evinde yaşlı bir kadının saçını taramak gibi insanlara ve hayvanlara gösterdiği her türlü sevgi ve yaptığı yardımlar. Ona sevginin dalga etkisi gösterildi. İnsanların sözlerinin, eylemlerinin ve düşüncelerinin tüm insanlığı nasıl etkilediği gösterildi. Tanrı'nın sesini telepatik olarak duyuyordu. Ona dünyayı değiştirmenin anahtarının sevgi olduğunu anlattı. Sağına bakmasını istedi. Sonsuz gibi görünen raflarda birbirinden tamamen farklı paketler vardı. Tanrı ona doğduğunda sabır ve güzellik armağanlarını verdiğini söyledi. Erika, kendisini hiçbir zaman güzel bulmadığını ve yaptığı şeyleri insanların onu sevmesi, kabul etmesi için yaptığını düşünerek bir şeyler söylemek üzereyken, Tanrı tekrar sana sabır ve güzellik armağanlarını verdim dedi. Anladı ki bahsedilen güzellik kalpten gelendi. Tanrı herkese doğarken benzersiz hediyeler verdiğini, yaşarken daha fazlasını da alabileceğimizi, tek yapmamız gerekenin istemek ama sonra sessiz olmak ve dinlemek olduğunu söyledi. Sonra soluna bakması istendi. Dünyayı gördü ve bir anda bu gezegeni ve ailesini, çocuklarını ne kadar çok sevdiğini derinden hissetti. Sonra fark etti ki cennet ve dünya arasında gerçek bir köprü vardı. Ve kendisi ölmüş de olsa hiçbir sorun yoktu. Her şey yolundaydı. Çünkü o köprüyü kullanarak çocuklarını görebilecekti. Hemen ardından Tanrı'dan gelen üzüntü duygusunu hissetti ve anlayamadı. "Tekrar bak," dendi. Yeniden dünyaya odaklanınca alevler içinde yanan dünyayı gördü ve ailesini düşünerek dehşete düştü. Neler olduğunu anlamamıştı. Yine önünde gözlükler belirdi ve onları taktı. Bu defa alevlerin arasından hiç zarar görmeden yükselen ruhları gördü. Bu ruhlar kalabalık gruplar halinde cennete doğru ilerliyorlardı. İnsanların kurtulduğunu görünce rahatladı. Ancak Tanrı alevlerin arasında sıkışmış gibi görünen ve yükselemeyen ruhları gösterdi. Yaşam armağanı ile birlikte özgür irade armağanını da verdiğini, bu ruhların yükselememe sebebinin Tanrı ile sevgi bağlantısını seçmemeleri olduğunu söyledi. Erika, Tanrı'nın tüm yarattıklarını sevdiğini ve önemsediğini anladı.
İleride gördüğü cennete gitmek ve diğer ruhlara katılmak için büyük istek duyuyordu. Erika, cenneti bir gezegen olarak gördüğünü söylüyor. Ancak Tanrı oraya gidemeyeceğini, önce misyonunu tamamlaması gerektiğini söyledi. Görevinin aşağıda, hala alevler içinde gördüğü gezegende olduğunu açıkladı. Sabır ve güzellik armağanlarına ek olarak 2 armağan daha verdi. Bilgi ve bilgelik, Tanrı'nın hayatına koyduğu insanları sessizce dinlemesini ve sonra sabır, güzellik, bilgi ve bilgelikle konuştuğunda milyonlarca insanın hayatını değiştireceğini söyledi. Kalmak istediğini söylemeye fırsat bulamadan karanlık dar bir tünelde buldu kendisini. Bu tünelde yanında kimse yoktu. O sevgi bağlantısını hissetmiyordu ve yavaşça hareket ediyordu. Sıkışmış ve yalnız hissediyordu. Paniklemeye başladı. Buradan nasıl kurtulacağını bilmiyordu. Sol kulağında uzaktan gelen bir uğultu sesi duydu. Sese odaklandıkça ses yükseldi ve o titreşim onu tünelden dışarı, sola doğru çekmeye başladı. Ses bir gürültüye dönüştü ve bunların insanların sesleri olduğunu anladı. Altındaki karanlıkta ona ulaşmaya, elleriyle aşağıya çekmeye çalışan insanları gördü. Bunların nefret, öfke, kendini küçük görme gibi olumsuz duygulara sahip ruhlar olduğunu hissetti ve Erika'nın ışığına geliyorlardı. Erika, burayı cehennemin kıyısı olarak tanımlıyor. Korku içinde Tanrı'ya seslendi. "Lütfen, bana yardım et Tanrım, seni seviyorum. Beni burada bırakma." Eller onu yavaşça bıraktı ve tünele geri döndü. Tanrı'ya neden o insanları oraya koyduğunu sordu. Tanrı onları oraya kendisinin koymadığını, bu seçimi yapanın ruhlar olduğunu ve Tanrı ile sevgi bağlantısını kurmayı seçtiklerinde oradan ayrılabileceklerini söyledi. Bu Tanrı'nın bir cezası değildi. İnsanların özgür iradeyle yaptıkları seçimlerin sonucuydu. Erika, bedenine geri döner. Hemen yaşadıklarını anlatmak ister, ancak ses tellerinde sorun vardır, konuşamaz. Ertesi gün konuşabildiğinde, bir hemşire tarafından anlatmaması için uyarılmasına rağmen, doktora yaşadıklarını anlatmak ister, ancak ateist olan doktor tam bir inceleme yapmadan kendi inançlarının etkisiyle onu psikiyatri servisine yatırır. Erika, Mayo Clinic'in psikiyatri servisine gönderilir. Öyle bir noktaya gelmiştir ki, günde 8 ilaç kullanmakta, sürekli uyutulmakta ve uyuşukluk yüzünden bedenini kontrol edememektedir. Deneyimini inkar etmeyi ve iyi olduğunu söylemeyi öğrenir. İnkar ettiğinde ilaç dozları azaltılır ve bazı ilaçlar bırakılır. 1 ay sonra eve döndüğünde kimseye söylemeden ilaçları bırakır. Birkaç hafta sonra kocası onunla gurur duyduğunu, artık iyileştiği, eskisi gibi olduğu için çok mutlu olduğunu söyler. Erika ona haftalardır ilaç kullanmadığını ve yaşadığı deneyiminin gerçek olduğunu tekrar anlatır. Onu 18 yaşından beri tanıyan kocası bu defa ona inanır. Bu arada Erika, kendisine 9 yıldır kullandığı narkotik diyet hapını yazan doktor hakkında şikayette bulunur ve yasa dışı uygulamaları hakkında polise bilgi verir. Açılan soruşturma sonucu doktor hapse girer, lisansını kaybeder ve bu sırada bazı hastalarının da hayatını kaybettiği ortaya çıkar. Bu deneyimden sonra orblar, yani ışıklı küreler şeklinde ruhları görebilmeye başlar. Artık ölümden korkmadığı için hospice hemşireliği yapmaya karar verir. Yaşamının son günlerine ulaşmış hastalara bakar ve onların huzur içinde ölmesine yardımcı olur. Erika şunları söylüyor: "Dünyadaki yaşamımız asla ego odaklı tasarlanmamıştır. Tüm farklılıklarımızla, Tanrı tarafından hepimize verilen, kişiliğimizin parçası olan farklı armağanlarla bir puzzle'ın parçasıyız ve bütünü oluşturuyoruz.
Amacımız bu hediyeleri nasıl kullanacağımızı öğrenmek ve birlikte çalışmak. Her şeyin kilidini açacak olan budur. Benim misyonum sevmek, insanları ve hayvanları sevmek ve onları savunmak. Tanrı bu gezegene hayvanları koşulsuz sevgiyi öğrenmemiz için koydu. Özellikle evcil hayvanlarımız. Onlar bizi koşulsuz seviyor ve onlardan öğreniyoruz. Her biriniz bir sebepten dolayı buradasınız. Bunun ispatı yaşıyor ve nefes alıyor olmanızdır. Vazgeçmeyin ve çok değerli olduğunuzu, sevildiğinizi bilin. Tanrı sizi seviyor. Sizin değeriniz, benzersizliğinizdir.